Ve Yunanistan'ın zaten Ege üzerinde devamlı kışkırtıcı hareketleri sergiliyorlar. Türkiye'nin orada kendi karasuları ile ilgili olarak sınırların aşılması halini Türkiye zaten çok uzun zamandan beri savaş nedeni olarak gösteriyor. Ki onlara tanınan hakkın zaten üstündeler. Uluslararası sözleşmelerle, deniz hukuku çerçevesinde yine bağlı olunan bütün kurumlar hesabıyla Yunanistan olmayan şeyleri iddia ediyor. Çünkü Yunanistan diyor ki ben adalarımla sınır belirlerim. Çünkü onlar benim toprağım. Ama uluslararası hukuk bunu böyle söylemiyor. Diyor ki adalarınızla değil, siz ana karanızla yetkilendirilirsiniz. O zaman da sınırı çizeceğiniz yer ana karanız nerede bitiyorsa orasıdır. Şimdi Yunanistan keşke hiç onlara bırakmasaymışız ama burnumuzun dibindeki adalarıyla diyor ki siz sahilden denize bile giremezsiniz. Çünkü benim orada atıyorum Rodos adam var. Ben buradan çekiyorum onu. Hele bir de zaten normalde yanlış hatırlamıyorsam 4 mil, 6 mili zorluyorlardı. Şimdi 12 millik bir de onların haritası var böyle. Yani nereden bakarsanız biz İzmir'den, Ayvalık'tan, Bodrum'dan, Marmaris'ten denize bile giremeyiz. Onların hesabına girersek çünkü her yer onların oluyor. Hatta herhalde adadan dolayı bizim karamızda bile hak iddia edebilirler. Biraz daha bu şekilde azgınca giderse fikirler, onu söyleyeyim. Onların haritası ile ilgili olarak da bahsedilecekler var. Ona da bakalım. Ardından da hem Dışişleri'nin bir tepkisi var, sonra da kıymetli konuğumuzu ağırlamaya başlayalım. Yunanistan bir ilke imza attı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın deniz mekansal planlamasını açıkladı. Konuyla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. İlk kez deniz alanlarını organize edecek kurallar belirlendi ifadeleri kullanıldı. Hem Avrupa Birliği kararlarına hem Yunanistan hukukuna atıfta bulunuldu. Türkiye'ye yönelik provokatif detaylara da yer verildi. Açıklamada Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını 12 deniz miline çıkarma hedefine değiniliyor. Bunun Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallar çerçevesinde ulusal çıkarlarına uygun olduğu zamanda kullanma hakkını saklı tuttuğu bir hak olduğu iddia ediliyor. Peki Atina yönetimi haritanın Türkiye ile gerilime yol açabileceğinden endişeli mi? Açıklamaya göre Yunanistan iki ülke arasında fikir ayrılığı yaşanabileceği ama bunun müzakerelere engel olmadığı görüşünde. Yunanistan Ege'de 12 millik kıta sahanlığı iddiasından vazgeçmiyor. Ancak Türkiye Atina'nın bu iddiasına karşı çıkıyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarması, Ege Denizi'nin %40'ını oluşturan Yunan karasuları büyüklüğünü %70'e yükseltmesi anlamına geliyor. Açık deniz büyüklüğü ise %51'den %19'a düşerken, Türkiye'ye ise Ege Denizi'nin %10'undan daha az bir alan kalmış oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995'te kabul edilen bildiriye göre Yunanistan'ın karasularını 6 milin ötesine yükseltmesi Ankara için kasus belli, yani savaş nedeni sayılıyor.